Hiç hayatın yükünü omuzlarında taşıyamaz hale geldin mi? Gözlerin gülerken için sessizce yoruldu mu? Kalabalıkların ortasında kendini yapayalnız hissettin mi? İşte bu soruların cevabını yüzyıllar önce bir bilge verdi. Mevlana Celaleddin Rumi. O, insanın kalbine bakan bir aynaydı. Ona göre gerçek arayış, dünyayı dolaşmak değil, kendi içimize inmektir. Ve şimdi onun sözleriyle kalbine dokunacak uyanış başlıyor. Bugün dünün pişmanlığıyla, yarının kaygısıyla heba olmasın. Şimdi yaşa. Kaç zamandır dünün yükünü omuzlarında taşıyorsun? Ve kaç zamandır hiç gelmemiş bir yarının korkusuyla bugününü karartıyorsun? Dün senin elinden kayıp giden bir gölge, onu geri getiremezsin. Yarın ise bir hayal, henüz doğmamış bir çocuk. Ama bugün elinde tuttuğun tek hakikat. Şimdi nefes aldığın an hayatının geri kalanı için ilk adımdır. Bir kuş kanat çırpmadan uçamaz. Sen de bugünü yaşamadan yarına varamazsın. Bugününü kaybeden hayatını kaybeder. Dünya bir rüyadır, ölen uyanır. Hiç düşündün mü? Yaşadığın her şey, sevincin ve acın bir rüyadan ibaret olabilir mi? Rüyada koşarsın, sevinirsin, ağlarsın ama sabah gözlerini açtığında her şey yok olur. Hayat da böyledir. Bir gün gözlerini kapattığında ilk defa gerçekten uyanacaksın. O yüzden zamanı hafife alma. Her nefes sonsuzluğa atılan bir adımdır. Hayat rüya, ölüm uyanıştır. Ne olursan ol, yine gel. Hiç kendini hataların yüzünden dışlanmış hissettin mi? Sanki artık kabul edilmeyecekmişsin gibi. İnsan düşer, hata yapar, yanılır ama kapı hiçbir zaman kapanmaz. Bir çocuk düşün, kaç kere düştü ama her seferinde yeniden ayağa kalktı. Sen de öylesin. Kim olursan ol, ne kadar yorgun, kırık ya da yalnız olursan ol, yine geri dönebilirsin. Kapı her zaman açıktır. Kalbin kırılmışsa bil ki Tanrı oradadır. Hiç kalbin öyle kırıldı ki sanki bir daha iyileşemeyecek sandın mı? Kırık kalp zayıflık değildir. Bir taşın çatlağından ışık sızar, bir yaradan filiz büyür. Kalp de böyledir. Kırıldığında içindeki gerçek ışık görünür ve o ışık seni ayağa kaldırır. Unutma, en derin acılar, en parlak gücün doğum yeridir. Kırık kalpte ışık doğar. Sessizliğim asaletimdendir, her lafa verilecek cevabım var. Sözlerin kalbini yaraladığı bir anda sessizlik senin tek sığınağın oldu mu? Bazen en yüksek ses sessizliktir. Rüzgar bağırır, fırtına öfkeyle savurur ama dağ sessizce durur ve hiç kimse onu küçümseyemez. İnsan içinde böyledir. Suskunluk güçsüzlük değil, asalettir. Gerçek cevap bağırmadan da verilir. Sessizlik gücün en derin halidir. İnsan neyi severse onun kuludur. Hayatında hiç fark ettin mi?
Bazen sen tutkularının sahibi değil, onların kölesi oluyorsun. Parayı seven onun zincirinde yaşar. Gücü seven gücün esiri olur. Şöhreti isteyen alkışsız nefes alamaz. Ama kalbini doğru şeye bağlarsan, o bağ seni köleleştirmez, özgürleştirir. Sevgiye, hakikate, iyiliğe kul olan gerçekte hür olur. Sevdiğine bağlan ama seni özgürleştiren şeye. Kendi değerini bilmeyen başkasının gölgesinde kaybolur. Başkalarının gölgesinde yaşamaktan bıkmadın mı? Bir çiçek gölgede kaldığında solmaya başlar. Ama güneşi görünce bütün renklerini açar. İnsan da böyledir. Başkalarının gölgesinde yaşayan kendi rengini kaybeder. Kendi değerini bilmek, ışığa çıkmak demektir. Ve kendi ışığını bulan artık asla gölgede kaybolmaz. Kendi ışığını bul, gölgede kaybolma. Sevgi insanı yeniden doğurur. Hayat seni öyle yordu ki, içinde yaşama isteği bile azaldı mı hiç? Ve tam o anda bir kalbin dokunuşu seni yeniden hayata döndürdü mü? Sevgi, insana ikinci bir hayat verir. Küller içinde sönmüş bir ateşi tekrar alevlendirir. Bir annenin gözlerindeki şefkat, bir dostun sessiz desteği, bir yabancının içten tebessümü. Hepsi yeniden doğuşun mucizesidir. İnsan sevgisiz ölür ama sevgiyle yeniden dirilir. Sevgi ölü kalpleri bile diriltir. Sana ne olduysa seni hakikate götürmek için oldu. Yaşadığın acıların sana hiçbir anlam bırakmadığını düşündüğün oldu mu? Her kayıp seni bir şey öğretmek için geldi. Her düşüş sana ayağa kalkmayı hatırlattı. Her gözyaşı seni kalbine daha da yaklaştırdı. Bugün olduğun insan, geçtiğin bütün fırtınaların sonucudur. Ve her yara seni hakikate doğru taşıdı. Unutma, hiçbir acı boşuna değildi. Her yara seni hakikate taşır. Bir söz, bir hayatı kurtarabilir, bir sessizlik, bir hayatı yıkabilir. Bir kelimenin, bir insanın kaderini değiştirecek kadar güçlü olduğunu fark ettin mi? Bir söz, yıkılmış bir kalbi onarır. Bir söz, umutsuz birine nefes olur. Bir söz, karanlıkta kalan birini ışığa çıkarır. Ama aynı şekilde bir sessizlik de bir hayatı bitirebilir. Bir çığlığa cevap vermemek, bir insanın son umudunu söndürebilir. Dil hem şifa hem de zehirdir. Ve sen her an hangisi olacağına karar veriyorsun. Sözün ya hayat verir ya da öldürür. Kanatların vardı, niye yerde sürünüyorsun? Hayalini öldüren şey ne oldu? Korkuların mı, insanların sözleri mi, yoksa kendi şüphen mi seni yere zincirledi? İnsanın en büyük trajedisi, gücünün farkında olmadan yaşamasıdır. Birçok insan, eleştirilerin gölgesinde küçülür, yapamazsın sözleriyle zincirlenir. Ama unutma, kuş uçmayı ilk denediğinde düşer ama sonra gökyüzüne hükmeder. Sen de belki defalarca düştün, belki de sürünmekten yoruldun. Ama kanatların hala sende. Onları açtığında yere değil, gökyüzüne ait olduğunu anlayacaksın. Kanatlarını hatırla, sen gökyüzüne aitsin.
İçinde bir hazine var, dışarıda arama. Neden değerini hep başkalarının gözünde arıyorsun? Peki hiç düşündün mü? Belki de kaybettiğini sandığın şey çoktan senin içindeydi. İnsan çoğu zaman mutluluğu dışarıda arar. Maddede, şöhrette, insanların onayında. Ama dışarıdan gelen hiçbir şey kalıcı değildir. Gerçek hazine içtedir. Kalbinde sabır, ruhunda güç, içinde tükenmeyen bir ışık saklıdır. Tıpkı toprağın altındaki bir tohum gibi doğru anı bekler ve zamanı geldiğinde içindeki hayatı fışkırtır. Sen de o tohumsun ve bütün aradıkların zaten sende gizliydi. Gerçek hazineyi bulmak için içine bak. Bugün paylaştığımız sözler belki de kalbine yeni bir güç kattı. Dilerim evinize huzur, ailenize sağlık ve mutluluk gelsin. Hayat kısa. Sevdiklerinle vakit geçir, kendine değer ver ve her günü kıymet bil. Biz burada seninle birlikte düşünmek, öğrenmek ve güçlenmek için varız. Bu video sana iyi geldiyse kanalımız Güçlü Sözlere abone ol, beğeni bırak ve sevdiklerinle paylaş. Çünkü belki senin bir paylaşımın başka bir kalbe iyilik taşıyacak. Evinize huzur, ailenize bereket dileğiyle.